Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgümde değişik tığ işi örgü modelin anlatımını yapacağım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Her yerde kullanabileceğimiz bir model değil ama birçok örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Mesela çanta modellerinde böyle tek model üzeri yaptığınızda, çanta saplarında, bebek battaniyelerinde ve kırlent kılıfı olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde, arka tarafı. Kaydırma yöntemi ve trabzanlarla oluşuyor. Halkalarımız böyle iç içe, görünümü sizi yanıltmasın. Biraz zor gibi görünse de aslında o kadar zor bir model değil arkadaşlar. Model 9'un katları artı 3'er tane ilmek, kenar ilmeklerimiz 9'un katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Bunun için bebe yününü kullanıyorum. Markası önemli değil. Dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Eğer çanta kullanıyorsanız tabii ki de bu yünler olmuyor. Çanta ipleri var arkadaşlar. Tığım ise 2.75 milimlik bir tığ kullanıyorum. Anlatım 2 model üzeri olacak arkadaşlar. Siz de her ne yapacaksanız ona göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Ben 2 model üzeri yapacağım. Bu şekilde. Hemen zincirlerimi çekerek başlıyorum. Bu kadar zincir 2 model için yeterli gelecektir arkadaşlar. Başına sardım. 1, 2, 3, 4. yuvaya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Başına sardım. Sıradaki yuvaya batıyorum. Tekrar bir tane ikili trabzan. Her bir zincirin içine batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaparak sıra sonuna gidiyorum. Modelimiz öyle hemen ilk sırada oluşmadığı için alt zeminini hazırlarken altının 9'un katlarından olmasına dikkat ederseniz ben şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, buradan şöyle 3 tane kenar ilmeğim var benim. Şu modelden diğer modele kadar 9 tane trabzan var. Böyle bir kat oldu. 9 tane trabzan, 3 tane kenar trabzanından sonra 9 yapın. Tekrar diğer modele kadar 9. Diğer modele kadar 9 artı diğer modele kadar 9 artı 5 tane yapın. Ben yanlış söylemişim, 3 tane. 2 tane bu model için, 3 tane de kenar ilmeğiniz için. Modelimizi katlarını birinci sıradan itibaren ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir sıra trabzanım bu şekilde ördüm. 3 tane kenar trabzanı, 9 tane bir model için, bakın 1 2 3 bu kenar trabzanı, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir model için, 5 tane kaldı 2 tane modelin ortası için, 3 tane de kenar için, yani toplamda 2 tane model kuracağım. 3 tane zincirimi çektim, örgümü çevirdim, başına sardım. Birinci zincirimi trabzan olarak hesapladığım için birinciyi atlıyorum. İkinci yuvadan tekrar bir tane trabzan. Şimdi bu zincir bir tane trabzan olarak hesaplıyorum. Yine başına sardım, sıradaki yuvaya batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Başına sardım, sıradaki yuvadan bir tane trabzan yaptım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonuna geldim. Bütün trabzanlarımı kullandım. Bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Bu kenar zincirinde bir tane trabzan olarak hesapladığımız için zincirlerden de bir tane trabzan çıkartıyoruz. Başına sardım. 3 tane zincirle geri dönüş yapmışım. Böyle üçüncünün içine batıyorum. Tekrar bir tane trabzan yaparak bu kenarı düzelttim. Şimdi tekrar 3 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Baştaki zincirim bir tane trabzan olarak geçiyor yine.
Başına sardım. Baştaki zincir bir trabza olduğu için baştaki yuvayı atlıyorum. Hemen ikinci yuvaya batarak bir tane trabzan ve hemen yanındaki yuvaya batarak bir tane trabzan yaptım. Şimdi bu sırada model kuracağım. 3 tane kenar ilmeklerimi yaptıktan sonra modelin kuruluşuna geçiyorum. 25 tane zincir çekiyorum. Benim elim çok sıkı değil. Eğer eliniz sıkıysa 27 veya 30 tane zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Kendi elinizin sıklığına göre halkaları ayarlayın. 1, 25 tane zincirlerimi bu şekilde çektim. Bakın 25 tane zincirlerimi çektim. Bu zincirlerimizin üzerine kaydırma yöntemiyle geliyoruz. Başına hiç sarmadan sıradaki yuvaya batıyorum ve direkt içinden kaydım. Sıradaki yuvadan şöyle direkt içinden kaydım. Sıradaki yuvadan direkt içinden kaydım. Bütün ilmeklerimizi aynı şekilde kayarak aşağıya doğru inelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Bütün zincirlerim bitti. Burada ipimi uzattım birazcık açılmasın diye. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane var. İsterseniz alttan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3 tane sayıyorum. Şu 3 ve 4. arası. Şu bakın şuraya kadar. 3 tane saydıktan sonra 2 tane daha sayıyorum. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıyoruz arkadaşlar. Şurada 5. ve 6. yuvaya batıyorum. 2 tane trabzan ilerisinde çıktım. Bunu bu şekilde alıyorum. Ucundan tuttum ve içinden geçirdim. Bakın arkadaşlar içinden böyle geçtim. Şimdi tığımı yine çıkarttığım yuvadan tekrar geriye alıyorum ve şurada bakın burada ipimiz var. 2 katından alıyoruz. Önce son zincirim ve hemen geri dönüş zincirime batıyorum. Başına hiç dolamadan tekrar kaydırma yöntemiyle kaydım. Burada halkamızı yaptık bu şekilde. Su damlasına da benziyor. Halkamızı yaptık. Başına sardım. Şimdi 2 tane kullandığımız için burada 2 yuva atlıyorum. 1 yuva atladım. 2 yuva atladım. 3. yuvaya batıyorum ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle. Tekrar yanındaki yuvadan bir trabzan. Toplamda ben 7 tane koydum 2 çiçek arasına. Yani 2 model arasına 7 tane. Modelde de 2 tane 9 tane oluyor. O yüzden 9'un katları artı kenar ilmekleri kendiniz ayarlayın. Arasını daha yoğun yapabilir veya daha az da kurabilirsiniz. Yani 5 tane de kurabilirsiniz. Arada 7 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar modeli tekrar ediyoruz. 25 tane zincirimi çekiyorum. 25 tane zincirimi çektim yine. Aynı şekilde hemen bir önceki zincire kaydırma yöntemiyle kaydım. Sıradaki yuvaya kaydırma, sıradaki yuvadan kaydırma. Bütün zincirlerimden birer tane kaydırma yaparak en aşağıya kadar inelim. Yine bütün zincirlerimden yaptım, geldim. Böyle ilmeğimi çıkarttım. İsterseniz dibinden saymaya başlayın. Hemen ilk trabzandan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzandan sonra 1, 2 tane daha ileriye şöyle 9. ve 10. trabzanın arasından aldım.
Şimdi tekrar tığıma takıp hemen şuradan geçirdim. Dikkat edelim ters dönmesin. Gerçi ters dönmez kolay kolay ama yine de biz dikkat edelim. Bunu ayarladıktan sonra tekrar şöyle ipimi alıyorum, tığıma takıyorum. Birinci zincirim yani son zincirim ve hemen geri dönüş yapmış olduğum kaydırmama batıyorum. İki ucundan birden böyle kaydırma ile kaydım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Buradaki iki taneyi buradan atlıyoruz yine aynı işlemle. Bir atla, iki atla, üçüncünün içine batıyorum. Bir, iki trabzan, son zincirim var. Zincir ve trabzanın bakın 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bir tane daha kenar trabzanımı yaptım. Şimdi geri dönüş işlemini yapacağız arkadaşlar. Geri dönüşümüzü yaparken yine 3 tane zincirimi yaptım. Başına sardım. Baştaki yuvayı atlıyorum. Hemen ikinci yuvadan trabzan aldım. Ne oldu anne? Yine sıradaki yuvadan son trabzanın üzerine bir tane trabzan yaparak 3 tane kenar trabzanımı yaptım. Başına sardım arkadaşlar. Bakın burada 2 tane trabzan atladığımız için hemen şu halkanın içinden 2 tane trabzan çıkartıyoruz. 1 ve 2. Başına sardım. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum ve 7 tane trabzan aralardan yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan. Toplamda 7 tane trabzanımızı tamamlayalım. Aradaki 7 trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar halkanın içerisinde 2 tane trabzan yapıyorum. Çünkü alta 2 tane atladığımız için burada 2 tane çıkartarak burayı tamamladık. Yine başına sardım. Bakın 3 tane kenar trabzanım var. En baştakinden 1, yanındakinden 1 ve zincirim var. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bir tane trabzan yaparak kenardaki üçünü tamamladım. Aynı işlemle geri dönüyorum. 3 tane zincir yaptım. Örgümü çevirdim şimdi buraya. Kenardaki zincirlerin bir trabzan olduğu için baştaki atlıyorum. İkinci trabzandan trabzanı aldım. Yanındakinden bir trabzan. Modeli tekrar ediyoruz. Bundan sonra sürekli aynı işlemi tekrar ediyoruz. Sadece ilk sıra yaparken 2 sıra trabzan sonrası yaptık. Bundan sonra hep aynı işlem olacak. Tekrar 25 tane zincirimi yapıyorum. Ve kaydırma ile yine geri dönüyorum. Tekrar kaydırma ile aşağıya indim. Şimdi yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bakın arkadaşlar tam orta kısmında 2 tane trabzan bırakmıştık. Yine batıyorum. İkisinden şu şekilde yine buradaki modelimi aldım ve içinden geçtim. Tekrar burayı ayarladıktan sonra şu şekilde arkadaşlar ayarladıktan sonra son zincirimi ve geri dönüş yaptığım ipimden aldım. Kaydırma yöntemiyle yine içinden kaydım. Burayı da sıkılaştırdım. Bakın model hep böyle. Bir sonraki sırası yine aynı şekilde olacak. Başına sardım. Yine 2 atlıyorum. 3. yuvaya bir trabzan. Yan yana toplamda 7 tane trabzan yapıyorum. Son trabzana kadar geldim. Burada 2 tane trabzanımız var. Oraya geldim. Yine 25 tane zincirimizi yapıp kaydırma yöntemiyle geri dönelim. Tekrar arkadaşlar bunu yaptım. Yine düzeltiyorum. Ortadaki 2 tane trabzanlarımız vardı. Şöyle batıyorum üstten modelimi içinden geçirdim. Bazen böyle ters dönüyor. Onu da düzeltelim. Her zaman olmuyor ama bazen de döndüğü oluyor. Şimdi tekrar bunu düzeldikten sonra son zincirim ve hemen geri dönüş yaptım. Kaydırmama ikisini birlikte aldım ve burayı sıkılaştırdım. Tekrardan biraz yakın olmuş. Yükselteyim bunu hemen. Tekrardan başına sardım. İç tarafta 2 tane atlayıp üçüncüye batıyorum ve kenardaki
3 tane yaptım. Üçüncüyü biliyorsunuz zincirin içinden alıyoruz. Arkadaşlar modelimiz böyle sürekli aynı modelin tekrarları oluyor. Geri dönüşümüzü yine yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çektim. Her bir trabzana bir trabzan baştaki yuvayı atlıyoruz. Modelin içinde 2 tane trabzan yapıyoruz. Yani halkanın içinde 2 trabzan. Diğer 7 tane trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Model sürekli tekrar olduğu için defalarca anlatıp sizin de vaktinizi almak istemiyorum. 2 taneyi beraber yaptık arkadaşlar. Bundan sonra sürekli ikinci modelin tekrarı olacak. Kenardaki 3 tane trabzanımı da aldım. Bu şekilde. Yine aynı işlemi şurada yaptığımızın işlemin aynısını tekrar ediyoruz arkadaşlar. Model böyle. Umarım sizlerin de işine yarayacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.